Tarihin en ilginç anlarından biri, Perikles'in önüne tek boynuzlu, garip bir koç kafasının konduğu o devasa ahşap masada yaşandı. Masanın tam ortasında kan sızdıran o kesik baş, sadece bir hayvan kalıntısı falan değildi aslında. İnsanlık tarihindeki en büyük felsefi kırılmalardan birinin tam merkez üstüydü orası. O masada M.Ö. 5. yüzyılın en sıra dışı zihinlerinden biri, filozof Anaksagoras oturuyordu. Rasyonel bilim ile batıl inanç, yani kehanet arasındaki o muazzam gerilimi ve bunun için ödenen bedelleri anlamak. Odanın diğer ucundaki kahin Lampon, o tuhaf boynuza bakıp bunun iktidarın tek elde toplanacağına dair ilahi bir işaret olduğunu ilan ediyor. Yani Perikles'in tüm siyasi rakiplerini ezip Atina'nın mutlak hakimi olacağına dair tanrısal bir onay bu ona göre. Hansagoras ise o uhrevi yolumlara, tanrısal mesaj arayışlarına hiç girmiyor. Bir bıçak alıyor ve o kafatasını herkesin dehşet dolu bakışları arasında oracıkta ortadan ikiye yardırıyor. Boynuzun çıktığı o noktada beynin sıkışarak sivri bir şekil aldığını gösteriyor masadakilere. Ortada ilahi bir mesaj falan yok onun için, sadece beynin o dar alanda fiziksel olarak sıkışması var. Tamamen biyolojik, mekanik bir açıklama getiriyor olaya. Tarihin ilerleyen sayfalarına baktığımızda işin rengi çok tuhaf bir şekilde değişiyor yalnız. Perikles gerçekten de rakiplerini alt edip Atina'da tek başına iktidar oldu sonrasında. O biyolojik gerçeği bulmak, kafatasını yarıp mekaniği çözmek, kahinin haklı çıktığı gerçeğini yok etmedi yani. Bazen fiziksel nedenleri harfiyen masaya dökmek, o olayın hayatımıza girdiği anın zamanlamasındaki o kader hissiyatını tamamen silemiyor. Doğanın işleyişine dair sergilenen o rasyonel duruş, kafatasındaki somut kanıttan evrenin temel yapı taşlarına kadar uzanan devasa bir sistemin minik bir yansıması sadece. Anaksagoras maddeyi tamamen farklı şekilde okuyor çünkü. Günlük hayatta kullandığımız o doğmak ve ölmek kavramlarını felsefi olarak reddediyor. Evrende hiçbir şey sıfırdan doğmuyor veya aniden yokluğa karışmıyor onun sisteminde. Sahnede olan tek şey var olan maddelerin karışması ve zamanı geldiğinde tekrar ayrışması. Maddenin sonsuza kadar bölünebilirliği ilkesi de tam bu ayrışma temelinden yükseliyor. Ne kadar bölersen böl, o maddenin içinde evrendeki diğer tüm maddelerden görünmez parçacıklar, onun tabiriyle o tohumlar, yani spermata var. Tıp laboratuvarlarındaki o yüksek devirli kan santrifüj cihazlarına bakmak bu antik felsefeyi günümüzde anlamanın en iyi yolu belki de. Kanı o küçük tüpe koyup çok yüksek hızla çevirdiğinde o homojen kırmızı sıvı bir anda plazmaya, al yuvarlara ve ak yuvarlara ayrışıyor. İçinde zaten var olan ama bizim çıplak gözle göremediğimiz yapı taşları hızın etkisiyle kendi katmanlarını oluşturuyor. Mutfakta kaynayan karmaşık bir çorba tenceresi de çok net özetler bu durumu. Kaşığı o çorbaya daldırdığında diline sadece o baskın tat, mesela domatesin tadı gelir. Ama o kaşığın içinde aslında tenceredeki her şeyden, biberden, sarımsaktan minik tohumlar vardır. Anaksagoras bu durumu tıp veya mutfak üzerinden değil, doğrudan insan bedeni, beslenme üzerinden açıklıyor. Bir parça ekmek yediğimizde bedenimiz o dışarıdan gelen buğday yığınını nasıl kana, saça veya kemiğe dönüştürüyor. Çünkü o ekmeğin içinde zaten gözle görülemeyecek kadar küçük kan tohumları, kemik tohumları var. Bedenimiz o spermata tohumlarını sindirim yoluyla ayrıştırıp kendi yapısına katıyor. Bu basit bir sindirim meselesinden çok daha radikal, çok daha ürkütücü bir iddia aslına bakarsan, maddenin evrensel ontolojisini baştan yazıyor. Altının içinde kurşun, kurşunun içinde et, etin içinde ateş tohumları var diyor. Biz bir nesneye altın diyorsak, o sadece içinde altın tohumlarının çoğunlukta olduğu bir karışımdır. Sınırlarla izole edilmiş hiçbir nesne yok. Devasa organik bir ağ var evrende. Peki o karmaşık çorbayı kim karıştırıyor? O santrifüj cihazının düğmesine ilk kim basıyor sorusu felsefe tarihinde bambaşka bir kırılma yaratıyor. Felsefeye nous yani kozmik akıl kavramını sokan kişi bizzat Anaksagoras. Başlangıçta evren, her şeyin iç içe geçtiği hareketsiz bir kaos yığını. Nous, yani o saf, maddeden bağımsız kozmik akıl, bu hareketsiz yığına dışarıdan dokunuyor.
Bu dokunuş uhrevi bir yaratılış anı falan değil, tamamen mekanik bir tetikleme. O tek dokunuş evrende muazzam bir girdap, kozmik bir rotasyon başlatıyor. İşin en çarpıcı tarafı, M.Ö. 5. yüzyılda resmen merkez kaç kuvvetinin yasalarından bahsediyor olması. O devasa dönüşle ağır ve yoğun maddeler merkeze, yani bugün üzerinde yaşadığımız dünyaya çöküyor. Hafif ve ince olanlar, yani ateş ve eter gibi maddeler de dış çepere savruluyor. Gökyüzünün ve yeryüzünün oluşumu tamamen bu ağırlığın ve savrulmanın fiziksel bir sonucu. İlerleyen yüzyıllarda Platon ve Aristoteles'in bu sisteme getirdikleri eleştirilerin merkezinde de bu ruhsuz mekaniklik yatıyor zaten. Anaksagoras'ı bu kozmik aklı etik bir tasarımcı olarak kullanmamakla suçluyorlar. Onlara göre evren en iyi amaca doğru bilinçli tasarlanmalıydı. Oysa Anaksagoras, Nus'u sadece o ilk itmeyi sağlayan bir makine motoru gibi konumlandırıyor. Nus, girdabı başlattıktan sonra köşesine çekiliyor ve sonrasını tamamen fizik kurallarına bırakıyor. Ne bir tanrısal plan var ortada, ne de bir kader. Dönemin insanı için evrenin ahlaki bir amacı olmadığını duymak inanılmaz bir psikolojik sarsıntı yaratıyor. Sabah uyanıp güneşe tapan, kendini evrenin merkezinde özel bir varlık olarak gören bir toplum var o Atina'da. O insanların elinden mitolojik masallarını acımasızca çekip alıyorsun, fiziksel çarpışmaların ve mekanik bir girdabın rastgele bir sonucu olduklarını söylüyorsun onlara. İnsan zihni kendi varoluşunun bu kadar anlamsız bir sürece bağlanmasını kolay kolay sindiremiyor. Hele ki o sıcak ve hafif maddelerin gökyüzündeki yerini alması meselesi, Atina'nın dini inançlarıyla doğrudan bir cephe savaşı başlatıyor. Anaksagoras gökyüzüne baktığında o şanlı ışık tanrısı Helios'u görmüyor. Onun gördüğü şey devasa, akkor halinde yanan kızgın bir metal ve taş kütlesi sadece. Ayın kendi ışığı olmadığını, güneşten yansıttığını ilk fark eden kişi, dahası ayın ilahi bir küre değil, dünya gibi dağlar ve vadilerle dolu taşlık bir zemin olduğunu ilan ediyor. Ay ve güneş tutulmalarını da tanrıların öfkesine falan değil, gök cisimlerinin birbirinin üzerine düşürdüğü gölgelere bağlıyor tamamen. Milattan önce 467 yılında Aigos Potamoi civarına devasa bir göktaşı düştüğünde bu astronomik görüşlerin nasıl test edildiğine şahit oluyoruz. Halk tanrılardan gelen bir ceza sanıp tapınaklara koşuyor. Anaksagoras ise gayet soğukkanlı bir şekilde kraterin başına gidip parçalanmış kayaları inceliyor. Yıldızların sihirli nesneler olmadığını, kozmik girdabın hızı sayesinde havada asılı kalan sıradan taşlar olduğunu söylüyor. Girdabın hızı yavaşladığı anda o ağır taşlar tıpkı Aigos Potamoi vakasında olduğu gibi merkez kaç kuvvetinden kurtulup dünyaya düşebilir ona göre. Kutsal sayılan güneşi o gökyüzünde savrulan sıradan bir taşa indirgemek, Atina toplumunda yavaş yavaş sinsi bir öfke biriktiriyor. Kendi dualarının boşluğa gittiğini öğrenmek, varoluşsal bir tehdit onlar için. Fanatik spor taraftarının yıllardır uğur getirdiğine inandığı kutsal formasının analiz sonucunda $10'lık ucuz bir polyester parçası olduğunu öğrenmesi gibi bir şey bu. O taraftarın yaşayacağı öfke formaya değil, o sahteliği yüzüne vuran kişiye yönelecektir. Toplumda biriken bu öfke de kısa sürede Atina'nın o kirli politik koridorlarına sızıyor. Politik rakipleri o kudretli Perekiles'e doğrudan saldırmaya cesaret edemiyorlar, onun yerine akıl hocası Anaksagoras'ı hedef tahtasına koyup dinsizlik yani asebeia suçlamasıyla dava açıyorlar. Tarihteki fikir özgürlüğü yargılamalarının en ibretlik sahnelerinden biri de o dava. Ömrünü kanıtlara, neştere, gözleme adamış bir bilim insanının hayatı mahkeme salonunda bilimsel bir argümanla kurtulmuyor ne yazık ki. Jürinin karşısında doğa yasaları falan konuşulmuyor çünkü. Perikles jürinin önüne elinde kaya parçaları veya felsefi parşömenlerle çıkmıyor. Atina'nın o yenilmez lideri gözyaşlarına boğularak kendi siyasi itibarını ortaya koyarak yaşlı dostunun canı için resmen yalvarıyor jüriye. Güneşin taş olduğunu ispatlayan o analitik aklın hayatta kalabilmek için politik bir liderin gözyaşlarına muhtaç kalması çok sarsıcı bir çelişki. Bilimin, politikanın o kaotik zemininde ne kadar savunmasız kaldığını gösteriyor. Hakikat tek başına ayakta kalamıyor, iktidarın kalkanının arkasına saklanmak zorunda kalıyor o salonda. İdamdan kurtulması, Anaksagoras'ın o salondan zaferle ayrıldığı anlamına gelmiyor ama. Bedeni hayatta kalsa da
savunduğu hakikat o popülist karanlıkta boğuluyor. Gururu kırılan filozof Atina'yı terk edip Lampsakos'a kalıcı bir sürgüne yola çıkıyor. O sürgün yolculuğunda Atina'dan ya da asıl doğduğu yer olan Klazomenay'dan koparılırken birileri ona o çok can yakıcı soruyu yöneltiyor. Vatanın hiç mi umurunda değil diyorlar. İnandığı doğrular yüzünden vatan haini damgası yiyen birine sorulabilecek en acımasız soru bu. Anaksagoras o soruya sınır boylarıyla ya da şehir isimleriyle cevap vermiyor. Titreyen elini kaldırıp o mekaniğini çözdüğü gökyüzünü işaret ediyor. Yanılıyorsun. Vatanım benim için çok önemlidir. İşte benim vatanım, orasıdır, diyor. Siz hayatınızda bir an olsun durup düşünün, aidiyetinizi neye göre belirlersiniz? Bastığınız toprağa, şehir tabelalarına mı, yoksa evrenin o değişmez fiziksel hakikatine? Tüm köklerini gökteki yıldızların o ebedi mekaniğine bağlayan bir zihnin yaşadığı yalıtılmışlık hissi, tarihin her döneminde çok ağır bir bedel talep ediyor insandan. Milattan önce 428 yılında sığındığı Lampsakos'ta artık ölüm döşeğindeydi. Şehrin yöneticileri ona büyük bir saygı duyuyor ve yerine getirebilecekleri son bir isteği olup olmadığını soruyorlar. Evreni yerinden oynatan, güneşin ateşten bir taş olduğunu çözen birinden, heykellerinin dikilmesini ya da kitaplarının altın harflerle yazılmasını beklersin normalde. Onun vasiyeti tüm o kozmik ihtişamın ardındaki saf insanlığı ortaya koyuyor. Öldüğüm gün çocukların okulda tatil yapmasını ve özgürce oyun oynamasını istiyorum diyor sadece. Lampsakos halkı yıllar boyunca bu vasiyete sadık kalıp onun ölüm yıldönümünde çocuklara tatil ilan ediyor. Anaksagoras'ın evrene fırlattığı o bilgi tohumları sadık öğrencisi Arkelaos'a, ondan da Sokrates'e uzanarak tüm Batı düşüncesinin kaderini belirleyen o devasa zinciri oluşturuyor. Bölümün en başına, o gerilimli masaya, Perikles'in önünde kanayan kesik koçbaşına geri dönelim şimdi. Peki sen, kendi hayatına giren olaylara, o büyük kırılmalara baktığında, gerçeği sadece neşterin altındaki o soğuk, rasyonel ve fiziksel nedenlerde mi ararsın, yoksa o gerçeğin tam da o an hayatına girmesinin zamanlamasında gizlenmiş, görünmez bir anlam mı bulursun? Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.